Babamın bir lafı var. Yoktan var ettiğini söylüyor hayat. Buna çok fazla önem verdiği için çok fazla duyuyorum. Bu gerçekten bu kadar önem verilecek bir cümle mi? Yani ne amaçla söylediğini bilmiyorum ama sana şöyle bir kendimden bir hikaye anlatmak isterim bununla ilgili. Geçmişimde hayatımda neredeyse sahip olduğum sosyal çevre, ekonomik imkanlar, evim, işim, hatta çalıştığım endüstrim ve eşim, yani evliliğim. Bütün bunların hepsini kaybetmek diyebileceğim ya da değiştirmek zorunda kaldığım bir dönem olmuştu. Ve ben de babanın söylediği gibi kendimi her şeyi kaybettim ve tekrar yeniden inşa etmek durumundayım diye düşünüp hakikaten de yeniden inşa etmiştim. Şimdi bunun tabii ki insanı çok geliştirici, büyütücü, aynı zamanda cesaretini sınayıcı bir yanı var. Yoktan var etmeye çalışmak. Ancak bir taraftan da şöyle bir şey var. Benim bir hocam vardı. Bir gün ben gene böyle anlatıyorum. Hocam işte ben bunları yoktan var ettim. Ben bunları kaybetmiştim. Yoktan var ettim diye aynı senin babanın gibi sık sık kullandığım bir cümlem için beni durdurdu. Ve dedi ki bana, biliyor musun dedi, yoktan var etmeye o kadar tutunuyorsun ki ve bununla o kadar gurur duyuyorsun ki bu özelliğinle. Bir taraftan da farkında değilsin ki yoktan var etmeye karşı olan verdiğin aşırı anlam ve buna karşı duyduğun şiddetli bir bağ senin varı görmeni de engelliyor oluyor. Bu ne demek dedim. Yani dedi yoktan var etmeyi eğer çok anlamlı ve çok önemli kılarsan hayatında hep yok ararsın. Yani varı görmeyip yok ararsın ki ondan yeniden var edebilmek için. Çünkü o seni tatmin eden bir durumdur. O seni mutlu edendir. O sana keyif verendir. İşte biliyor musunuz ben bunu yoktan var ettim. Hiçbir şey yoktu. Ben kendimi yarattım. İşte şunu şöyleydi. Kaybetmiştim. Bir daha inşa ettim. Evet, dediğim gibi yani ikiye ayırmak lazım. Bu beni geliştiren, büyüten, çoğaltan, hayatında cesaretimi arttıran, deneyimledikçe beni yüreklendiren bir konu olmakla beraber benim gibi eğer buna anlamı çok fazla yüklersen ve bunu bir neredeyse güç gibi görmeye başlarsan, ben yoktan var eden bir karakterim diye görmeye başlarsan da varı görmeyip hep yoka odaklanıyor olduğumu bana fark ettirmişti hocam. Nihayetinde daha evvel anlattığım bir anekdotum vardı. Yani dükkana girip mavi kazan kırmızısı yok mu demek aslında yoku aramak demek. Varı aramak yerine. İçeri girip mavi kazan kırmızısından var mı ya da 38 bedeni var mı demek yerine yok mu diye soru cümlesi kuruyor olmak yoka ne kadar odaklı olduğumu göstermişti. Onun üzerine hocamın bana bu uyarısı üzerine hem dönüp kendi hayatımı hatırlamak ve hatıralarımın üzerinden bir geçmek durumunda kaldığımda ve o anıma baktığımda evet benim için yoktan var etmek güçlü olduğum en büyük konuydu. Kendimi daha değerli hissettiriyordu. Ve bunun üzerine çalışarak yokla varın anlamının içindeki dengeyi kurmayı başardım. Yoka karşı bir özlem duymak ya da onu bir güç gibi görmek yerine varı görebilmenin de sana verilenin alabilmenin de sana sunulan varı fark edebilmenin de bir güç, bir değer önemli olduğunu fark ettim, öğrendim ki ondan sonra hayatımda işte o hep anlattığım otoparklara girip şimdi burada boş yer yoktur yerine otoparka giriyorum. Şimdi benim için çıkan birisinin yerine ben gireceğim. Mutlaka bir boş yer vardır diye bakarak hayata bu dengeyi kurdum ve yoktan beslenmeyi yoku kendime büyük ve önemli değer olarak görmeyi bıraktım. O yüzden bunu iki türlü de değerlendirebiliriz. Beni güçlendirici de olabilir, beni yoka yönlendirerek güçsüzleştirici de olabilir. Bunu iyi bilmek, iyi ayırt etmek gerekli.